Güzel. Ama rahat edilecek bir ortamda ada genelinde yer bulunabilir. Her tarafta Evet. denize girilebiliyor. Evet. Ücretli ya da ücretsiz plajlar mevcut. O güzel detaya değindiniz. 203 numaralı oda aklınızda bulunsun. Burada yemeğinizi yiyebilirsiniz. Şurada küçük bir teras bölümü var. Çamakya plajının suyu da tertemizmiş ha. Çok güzel görünüyor deniz. Bir tane daha var. Bakın arkadaşlar. Kamping olarak aynı zamanda. Çadır konaklamalı kullanabiliyor. Banka o kadar güzel bir yere yapmışlar ki. Şu tarafa mı oturup dondurmamı yiyeyim? Bu tarafa mı oturup dondurmamı yiyeyim? Sıcacık bir havadan, harika bir günden yine hepinize merhaba arkadaşlar. Yaz sezonunu yavaş yavaş bitiriyoruz ama bu hafta Prens Adaları'nın 3. büyük adası olan Burgazada'dayım. En sevdiğim ada bu arada. Burgazada'da adanın bir ucundan yürüyüşe başlayacağım. Karşıma çıkan bütün plajlara girip oralardan fiyat almaya çalışacağım sizler için. Bir tane otelden fiyat aldım ve oteli gezdim. O otelin de inanılmaz güzel özellikleri ve tarihsel bir önemi var. Harika görüntülerle bütün detaylara yer vereceğim Burgazada videosu. Hadi gelin başlasın. Evet, vapurdan indim. Prens Adaları'nın göz bebeği Burgazada'dayım arkadaşlar. Kısaca yine vapur saatlerine yer vermek istiyorum. Kontrol edersiniz, yardımcı olur size. Bostancı'ya gitmek isteyenler bu saatleri kullanabilir. Hafta içi günleri, hafta sonu. Bunlar yine videoyu durdurup bakabilirsiniz. Maltepe hattı her gün. Beşiktaş hattı tatil günleri. Şurada da Kabataş hattı var arkadaşlar. Şu şekilde sabitliyorum. Kontrol edebilirsiniz. Evet, bugün günlerden salı olmasına rağmen yine de böyle hatırı sayılır bir kalabalık var. Ağustos'un son 2 haftasına giriyoruz. Yaz sezonu artık kapanıyor yavaş yavaş. Haliyle plajlar da, tatil yerleri de yavaş yavaş sezonu kapatacak. Artık baharda, kışta ne çekeceğiz onu da bilmiyorum ama fikirleriniz varsa lütfen yorumlara bırakın. Yani neler yapalım arkadaşlar beraber. İskele arkamda kalacak şekilde merkeze doğru yürüyorum. Hemen sağlı sollu kafeleri görüyoruz zaten. Adaya geldiğimiz zaman diğer adalardan hatırlarsanız işte Büyükada, Heybeliada sokakları zaten birbirine benziyor gördüğünüz gibi. Adalar etkilenmiş birbirinden. Sokaklar birbirine çok benziyor. Burada dolmuşların kalktığı bir yer var. Çarşı ve Kalpazankaya plajına gidiyor. Ya da diğer yerlere giden minibüsler var elektrikli. Bunları kullanacağız birazdan. Şöyle biraz gezelim Burgazada'da. Ondan sonra plajlara doğru yavaş yavaş gideriz. Merkezde neler varmış bir bakalım, menü fiyatlarına bakalım. Belki birkaç pansiyondan da fiyat alırız. Burgazada burası direkt Bostancı. Hiçbir yere uğrama. Kınalı'da uğruyor sadece. Buradan kalkıyor Kınalı Bostancı. Evet, Kınalı Bostancı. Sizde İstanbul kart geçiyor mu? Evet. Ama dolum yapmıyorlar arkadaşlar. Evet, dolum da orada, vapur iskelesi. Sağ olasın abim. Mali Usta var mesela. Hemen Burgazada'nın sokaklarından birinde. Mesela burada Ayvalık Cunda mutfağı varmış. Antigoni restoran, orada sahil var. Merhaba, kolay gelsin. Genelde mesela diğer adalarda menü fiyatlarını mekanların önünde görebilirsiniz ama burada böyle çok bu tip şeyler yok. Bu az önce göstermiş olduğum o elektrikli araçların, dolmuşların olduğu yerden akbininizi kullanarak ya da nakit karşılığı koylara gidebilirsiniz, plajlara. Madame Marta plajı var ve Kalpazankaya plajı var. Yaklaşık 1,5 kilometre gösteriyor yürüyüş yoluyla. Ben yürümek istiyorum. Yürüyüş yolları nasıl, onları da beraber görelim. Plajlara doğru da yavaş yavaş yaklaşalım. Tabii ki Burgazada halk plajına getirdim sizi. Hemen merkeze 3-5 dakika yürüme mesafesinde. Şöyle yine çakıllı. Burgazada da çok kum yok arkadaşlar. İleri doğru genişleyen bir halk plajı burası. Hemen burada bol bol şezlong koymuşlar. Yine bakın burada işletmeler var. Kolay gelsin. Burası halk plajı olarak mı geçiyor? Yani şezlong şemsiye almazsan evet halk plajı olarak geçiyor. Evet, peki ücretinizi öğrenebilir miyim? Kişi başı 400 lira. Kişi başı 400. Evet, şezlong, şemsiye, kabin ve minderi vardır. Hafta sonu fiyatınız da aynı mı? Aynı, hafta içi Aynı. aynı. Şu yaşa kadar çocuklar ücretsiz gibi bir Aile durum. gelirse belirli yaşa kadar çocuklardan ücret talep etmiyoruz. Peki dışarıdan yiyecek içecek getirebiliyor mu Serbest. size? Burayı diğer plajlardan, koylardan ayıran bir özelliğiniz, güzelliğiniz var mı? İki havada da burada denize girilebilir. Neden derseniz yan tarafta görmüş olduğunuz kulüpler Poyraz esintisini keser.
görmüş olduğunuz burunda lodos esintisini keser. Bu taraf evet. Evet. Lodos'ta da Poyraz'da da burada denize girilebiliyor. Evet. İki şekilde de burayı kullanabiliyorsunuz. Yani havanın esmesi çok fazla bir şey değiştirmiyor. Temizlik açısından da fark eden bir şey yok Ada sanırım. genelinde zaten kolibasidi oranı %0 ama en az kolibasidi Kalpazankaya denilen mevkide vardır. Evet. Buralarda da aynı şekildedir. Fakat suya da bakarsanız su da temizdir. Altı Evet. kumluluktur. Öyle Ama mi? genel olarak ada çevresi çakıllık. Çakıllı evet. Yani ayakkabı terlik kullanmalarında fayda var. Gerekir evet. Sezonu ne zaman kapatıyorsunuz? Havaların sıcak olduğu sürece açığız. Hafta sonları insanları burada ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Evet. Ama hafta sonları haricinde de hafta içi gelen adalı misafirlerimizi gene ağırlıyoruz. Eylül Ağırlıyorsunuz. sonuna kadar. Havanın durumuna Ekim sonuna kadar da olabiliyor bu. Evet, hafta sonu dolu oluyordur zaten artık. Hafta sonları genel olarak hafta içinden biraz daha yoğun oluyor. yoğun değil mi? oluyor. Yani çarpı 2 gibi. Güzel. Ama rahat edilecek bir ortamdır. Ada genelinde yer bulunabilir. Her tarafta Evet. denize girilebiliyor. Evet. Ücretli ya da ücretsiz plajlar mevcut. Evet, o güzel detaya değindiniz. Burgazada da ben bununla karşılaştım. Biraz daha bu konuda esnek. Evet. Daha böyle bir kıyı kanunu vesaire. Yok onlar. Çünkü takipçilerim çok soruyor bunu. Yani işte istisna etmişler, biz gidip sandalye masa koyamıyor muyuz falan. Ya kıyılar herkesin. Görüyorsunuz hanımefendiler burada Evet. benden 2 şezlong aldılar. Yan tarafa gene kuruldular. Yani. Ayrıca ileride çakıllık bir bölge var. Hiç para ödemeyeceğim diyen insanlar, gelen misafirler Tabii. olursa, ada Aynen. misafirler olursa son tarafı da kullanabiliyorlar. Ekstradan da biz genel olarak da işte kabin kullanımında, işte lavabo kullanımında evet, burada yardımcı kabininizi. oluyoruz. Denizler herkesin. Parası olmayandan para almıyoruz. Çok güzelsiniz. Hadi merhaba git. Şöyle denize doğru göstereyim size. Halk plajı da en azından aklınızın bir ucunda olsun. Gelip halk plajında işletmeyi de kullanarak denize girebilirsiniz. Su tertemiz bakın. Pırıl pırıl. Çok açılmanızı müsaade etmiyorlar yine. Büyükada'da da böyleydi hatırlarsanız. Güzel kıyı kesimde. Şöyle denizinize girebilirsiniz. Harika bir manzarası varmış. We've been living in sin so long, all the fields are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Pirigos Otel arkadaşlar burası. Bu Burgazada'nın kıyısında denize doğru uzanan eski bir taş bina aslında. Bundan yaklaşık 100 yıl önce İstanbul'un en özel sağlık merkezlerinden biriymiş. Doktor Medeni Akman burayı 1920'lerin sonunda senatoryuma dönüştürmüş bu yapıyı. Sadece bir hastane değil, umut mekanıymış kısacası. Girip bir fiyat alalım. Çok güzelmiş burası. Direkt denize bakıyor yalnız. Mesela odalarda minimum 2 kişi herhalde kanalım. Çift kişilik oda artı kahvaltı abi. Ha, kahvaltı da var sizde. Ne kadar? Hafta içi standart oda 6.000 lira. Hafta sonu da 7.000 lira. Hafta sonu 7.000, hafta içi 6.000, kişi başı 3.000 lira. İçinde kahvaltısı da Evet. var. Suite odalarınız var mı kalabalık aileler için? Bir tane var. Maksimum 4-5 kişi mi kalabiliyor? Maksimum 4 kişi. Deniz manzaralı. Evet. deniz. Ne kadar onun ücreti? 9.000, 10.000. Hafta sonu 10.000. Yaş skalanız nasıl? 8 yaşa kadar ücretsiz. 8 yaştan sonra. Ben size 203 numaralı odayı göstereyim. Oo süpersin. Yukarı çıkıyoruz. Her yere çok güzel tarihi fotoğraflar falan koymuşlar. Sizin isim neydi? Ersin. Ersin Bey, Özgür ben de memnun oldum. Ahşap kapılı odalar var. Şöyle tertemiz her yerde tablolar var. Burası 203 numaralı. Bunlar cunda gibi ya. Çok güzelmiş. Ne kadar güzelmiş. 203 numaralı oda aklınızda bulunsun. Burada yemeğinizi yiyebilirsiniz. Şurada küçük bir teras bölümü var. Bakın kliması, yataklar 2 kişilik. Şurada da çok kirletmeden etrafı gayet de güzel bir banyo var. Ek yatak atabiliyorsunuz. Büyük bir ormana bakan cephesi var otelin. Bu arada Ekim 15'te kapatıyormuş burası sezonu. Burası restoran yine dışarıda. İleride bar var. 3 tane de masa koymuşlar. Buraya rezervasyon genelde değil mi? Kapan kapıyordur. Evet. Vallahi müthiş. Şu aşağısı da size ait. Evet bakın aşağıda doğru da genişletmişler arkadaşlar. Burada mezeler var. Hemen şöyle menüsüne de hızlıca yer vereyim. Oo her şey var. Alkol fiyatları. Buradan günlük taze mezeler de burada. Çeşit çeşit meze var. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim. Evet, burada Harrison diye bir mekan var. Şöyle menü fiyatlarını da göstereyim size arkadaşlar. Evet, Burgazada'nın kıyısında böyle bir yol var arkadaşlar. Burgazada'ya gelip denize giremiyorsanız bile en azından Burgazada'nın etrafında dolaşan bu yürüyüş yolunu büyük bir keyifle yürüyebilirsiniz. Günlük aktivitenizi de tamamlamış olursunuz. Yani burada güzel bir yol kat edersiniz. Birkaç kilometre yürümüş olursunuz en azından. Ben şimdi hava güzel, serin.
Sıcak aynı zamanda. Yavaş yavaş plajları, işletmeleri dolaşa dolaşa Burgazada'yı tamamlayacağım. Heyecanlıyım. Devam edelim. Yol boyu şu şekilde basamaklar yapmışlar denize rahat ulaşabilin diye. Tabi buralar biraz yosunudur, kayabilir. Oralara çok sandalye, masa atmamaya çalışın ama bu kısmı kullanabilirsiniz denize inmek için. Karşımıza bir tane işletme çıkıyor sanırım. Böyle bir tane burada plaj var. 2 tane küçük soyunma kabini yapmışlar. Çevreyi kapatmışlar. Gayet suda temiz görünüyor. İsmi ne buranın? Çamakya. Çamakya. Ne kadar girişler? 350. 350 lira. Çocuk faktörü var mı şu yaşa kadar? Çocuklardan, ufak çocuklardan alınmıyor. Alınmıyor. Belli bir yaştan sonra tam ücret olarak alıyorsunuz değil mi? Dışarıdan yiyecek içecek getirebiliyor mu? Getiren oluyor, getirmeyen oluyor. Karışmıyorsunuz yani. Yani isteyen olursa aşağıdan sipariş verip getirtiyoruz. Ha, getirtiyorsunuz yani. 350 lira dediniz. Hafta sonu değişiyor mu fiyat? Hafta sonu 400. 400 lira. Tamam, teşekkür ederim. Bakın arkadaşlar şöyle güzel. 350 lira hafta içi, hafta sonu 400 lira. Böyle bir alanı çevrelemişler. Halka açık bir şekilde kullanabilir misiniz onu bilmiyorum tabii ama zaten burada bol bol şöyle kıyı var. Yani burası olmasa bile hemen yan tarafları değerlendirebilirsiniz. Burada ufak bir marketi var işte. Onun dışında alışveriş yapmak isteyenler için yardımcı oluyorlar. Merkeze de en yakın olan plaj burası. Görüşmek üzere. Yalnız Çamakya plajının suyu da tertemizmiş ya. Çok güzel görünüyor deniz. O güzel yürüyüşümüze devam ediyoruz. Biraz daha ileride uzakta bir tane daha plaj gördüm. Ücretli bir plaj. İşletmesi var çünkü öyle görünüyor. Oraya doğru da gidelim bakalım yavaş yavaş. Bakın arkadaşlar kedi kadar martı da var. Mama bekliyorlar burada evlerden. Hepsi de tosun gibi. 100 metre yürüdüm. Bir tane daha plajda karşılaştım. Çok yine şirin, küçücük bir plaj. Fiyat bilgisi alırız. Göstereyim size de bakın. Plaj Paradiso, Paradise, cennet demek. Bakın hemen burada sabah 9'da akşam 8 arası açık. Giriş ücreti varmış. Dışarıdan yiyecek içecek yasak. İçeride yeme içme siparişi verebildiğiniz için burada yasak. Fiyat bilgisi verebilir misin abi bana? 300 lira. Giriş 300. Çocuk farkı var mı? Kaç yaşa kadar? 0-6 yaş, 0-7 yaş arasında ücretsiz. Ücretsiz. Ondan sonra tam fiyat alıyorsun. Yani öğrencilerden mümkün olduğu kadar %50 indirime gidiyor İndir- öğrencilerde. Hafta sonu da fiyat aynı mı? Hafta sonu da 300 lira. Değişmiyor sizde. Ama dışarıdan yiyecek içecek yasak sizde. Evet bizde şimdilik Yasak. yani yasakladık çünkü Çilingir sofrasını kurdu. 2 kadeh içki içiyor, başkasının oradaki olmaz. İnsan gibi geldiği zaman asla geri çıkmaz. Kıyamıyorum da kaldırımda oturmuş çay koymuş, bir tane birasını içiyor. Ya lütfen diyorum temiz bırakın hani burası çıkar. Temiz bırakacaksın abi. Abi bir geliyorsun ki şişeler kırılmış. Her tarafta çekirdek yemiş, Olmaz poşetler ya. var. Bazı işletmeler söylüyor zaten. Biz gece bazen 12'lere 11'lere kadar mıntıka temizliği yapıyoruz diyor. Evet. Adam bunu yapmak zorunda değil Evet. kardeşim. Maalesef. Çok güzelmiş. Ben burayı çok sevdim. Sıcak bir havası var. Atmosferi var. Biraz peyzaja ihtiyacı var. O da zamanla olur zaten. Ay yaşa. Yeni mi açtın burayı abi? Daha 1,5 ay oldu. Paradiso Beach'ten de çıktık. Zaten 1,5 ay önce açmış. Yeni açmış. Fiyatları da duydunuz. Burgazada'nın o muhteşem yolundan ilerlemeye devam ediyorum. Hava da çok güzel. Şurada bir beach daha var, uzaktan görünüyor. Mimi koyu var. Burayı da söylemişlerdi. Bakın buraya doğru yavaş yavaş gidelim. Buradaki görevli biraz mutsuz. Deniz inanılmaz yosunluydu. Müzik bile çalmıyordu işletmede. Yani böyle çok durgundu. Burgazada çekimi yapıyorum. Birkaç plaja yer vereceğim. Dilerseniz siz de yayınlayabilirim dedim. Şöyle yaptım. Yok. Anlamadım. Yok. Pardon anlayamadım. Yok. Canım kardeşim. Çekime izin vermiyoruz de. Kapat konuyu. Ama konuşurken bir nezaketen gözümün içine bak. Çok belli etme mutsuzluğunu. Yoksa kimse gelmez buraya. Böğürtlen mevsimi şimdi. Tabii hep yukarılarda. Kenarlarda kalmamış ki sömürmüş. Evet. Mimi koyunu geçtikten bir süre sonra hemen sağ tarafınızda şöyle deniz manzaralı bir mezarlık karşılıyor sizi.
Aa, bir tane daha var. Bakın arkadaşlar. Birden böyle tabela çıktı karşıma. Çok da şirin görünüyor. Bu yolda inmeden olmaz ki. İnelim. Oldukça dik. Düşler plajıymış. Evet, şuralara biraz derme çatma yapmışlar. Ama dikkatli olun buraya inerken. Şuraya basmayın. Çarpı yapmışlar. Çok güzelmiş. Bence buraya gelinir ya. Bakın hala iniyorum. Evet, bir süre sonra şöyle bir plaj bizi karşılıyor. Oldukça izole. Aşağıda kalmış. Yukarıdan görünmüyor. Yola biraz uzak. Bakın. İleride de böyle bir işletme var. Yine kayalık, çakıllık bir deniz. Böyle ormanın içine falan yapmışlar. Yürüyelim bakalım ya şöyle. Yukarıdaki yol da çok hoşuma gitti. Böyle patika yoldan inince direkt biraz gizemli de geldi, izole geldi. Fiyatlar hakkında bilgi verir misin? Başı 350 lira alıyoruz. Şezlong, şemsiye, lavabo, duş dahil. İçecekleri varsa dışarıdan getirebiliyorlar. Ama burada senin ufak tefek bazı hizmetlerin var. Tost Var. gibi, soğuk Tost, içecek patates gibi değil mi? kızartması. Güzel ama yine de yiyecek içecek getirebiliyor diyorsun. Evet. Kaç yaşına kadar ücretsiz? 10 10 yaş. yaşından sonra ücret alıyoruz. Çocuklardan ücret almıyoruz. İyi bir skala o. Hafta sonu fiyatında aynı mı? Hafta sonu aynı. Gazileri, şehit ailelerine ücretsizdir Evet. zaten. Bu plajı diğer plajlardan ayıran bir özelliği var mı? Denizi temiz. Diğer koylara benzemiyor. Aynı zamanda burası kamp yeri. 24 saat açığız. Kamping olarak aynı Kamping zamanda. olarak Çadır konaklamalı kullanabiliyor. Çadır konak- Fiyatlar nedir? Fiyatlar kişi başı 500 TL alıyoruz. Çadır başına değil. Örnek veriyorum, çadırda 3 kişilik bir çadırda 3 kişi kalacaksa 1500. Ücret alınıyor 1500. 1500. Ve gündüz yine plajdan faydalanabiliyorlar ücretsiz bir şekilde. Şezlongları takım halinde mi satıyorsun, tek tek mi 350 mesela? Kişi başı. Genelde Burgazada'daki plaj fiyatları diğer adalara ve Sarıyer gibi bölgelere göre biraz daha uygun. Normalde turistlara. adalarda 500 liradan başlıyor. Yine biz fiyatlarımızı uygun tutuyoruz. Ne kadardır var burası? 18 yıldır var. 18 yıldır 18 burası var mı? 18 yıldır sabit olan müşteri. 150 kişiye kadar ağırlayabiliyoruz. Kamping olarak yapman iyi olmuş. Şuradakiler kabinler. Eylül sonunda kapatıyoruz. Menü fiyatları nasıl? Tost fiyatların, çay fiyatların? 150 lira. Tost. Tost çeşitlerimiz 150 lira. Güzel. 150-200 karışık. 150-200. Çaylar 25 lira. Kahve 25 lira. 100 lira. Kahve 100 lira. Kolan, fantan vesaire 75 lira. 75 lira. Düşler sahilinden çıktım. Madame Marta koyuna doğru ilerliyorum. Evet, burada bir Madame Marta koyu yazısı var ama hemen şöyle sağdan bir yol iniyor. Aşağıya da yol gidiyor. Evet, Burgazada'ya gelmişken burayı göstermemek olmaz. Burası Aşıklar manzarası arkadaşlar. Şöyle şuradan da bir yol var. Karşıya hemen şuraya çıkabiliyorsunuz. Oradan manzarayı seyredebilirsiniz. Madame Marta koyuna doğru yürümeye devam edeceğim. Bu arada bu gelmiş olduğum plajlara yaklaşık yürüyerek 15-20 dakikada ulaştım. Yani bu deniz yolunu takip ederek birçok plajın yanından geçebiliyorsunuz. Arkadaşlar, yürümeye devam ettikten sonra solunuzda Sarıkapı kalıyor. Şuradaki çöp konteynerlarının karşısından aşağıya doğru inebiliriz. Evet, böyle toprak bir yoldan. Dokuyu bozmamışlar hiç. Bakalım çekim yapmamıza izin verecekler mi? Evet, şöyle bir süre indikten sonra sahille buluşmaya başlıyorsunuz. Madame Marta koyu aslında 2 bölümden oluşuyormuş. 2 bölümde de, yan yana olan 2 bölümde de büfesi varmış işletmenin ama bir tarafını kapatmışlar. Tamamen halka açık yapmışlar. Kaldırmışlar büfesini falan. Şöyle yaklaştım. Bakın, halka açık bir alan olduğunu zaten şöyle görebilirsiniz. Sola doğru gittiğinizde de işletmenin olduğu yere gidiyoruz. Evet, ısrarla her yere çöp atmayın yazılarını yazmışlar. Zorunda kalıyor artık insanlar bunu yapmaya. Çok güzel, uzun bir koy burası aslında. Orada bir tane ağaç var. Yine biraz daha tepeden bakabiliyorsunuz denize. Yani burada yine çam ağaçlarının gölgesi var. Hafif hafif, çok eğimli olduğu için ormanın içine giremiyorsunuz ne yazık ki. Yani işletmede herhangi bir sınır yok gördüğünüz gibi. Şezlonglarını kullanmak isterseniz ücreti karşılığında faydalanabilirsiniz ama onun dışında istediğiniz yere masanızı, sandalyenizi koyup denize girebiliyorsunuz burada.
Kolay gelsin. Merhaba. Özgür ben. Merhaba. Nereden? Seni tanıyorum ya. Asmalı Mesut. Asmalı Mesut. Ne haber, nasıl? İyiyim sağ ol, sen nasılsın? Bayağı zaman oldu ya. Evet ya. 20 yıla yakın oldu. Hani buralar evet biraz kayalık ama hemen şu cepten sonra sahil kısmı oldukça kumsal. Çok rahat edebilirsiniz burada. Madame Marta koyunun fiyatları ile ilgili bilgi vereyim size birkaç. Arkadaşlar Madame Marta koyuna giriş ücreti almıyorlar. Halk plajı tarafı da olduğu için hemen yan tarafta girişleri çıkışları sınırlamamışlar, kapatmamışlar. Şezlong fiyatı 250 lira. Yani 2 kişi geldiniz, 2 şezlong, bir şemsiye kiralamak istediğiniz 750 lira veriyorsunuz. Çocuklar ücretli ücretsiz diye bir ayrım yok. Çünkü giriş ücreti almıyorlar. Dışarıdan yiyeceğinizi içeceğinizi getirebiliyorsunuz. Madame Marta'yı değerlendirebilirsiniz. Güzel bir denizi var açık. Kimdir bu Madame Marta? Madame Marta 1920'li yılların başında doğmuş. Görmüş olduğunuz bu koya yerleşiyorlar. Bu koyda bir evi var Madame Marta'nın. Denizi ve bu koyu çok seven biriymiş. Sahilden topladığı taşlarla kolyeler yapar, çocuklara falan dağıtırmış. Sevdikleriyle burada yemek geceleri düzenlermiş, eğlenceler düzenlermiş. Daha sonra zamanla bu koyun ismi Madame Marta koyu olarak anılıyor. Madame Marta koyundan Kalpazankaya koyuna da yürüyebilirsiniz. Yaklaşık 15 dakika sürüyor. Şimdi oraya doğru yürüyeceğim bakalım. Gidelim yavaş yavaş. İçeri girebilecek miyiz? Burgazada ile ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Bakın böyle yolda yürürken denize inen bu şekilde rampalar, merdivenler ya da merdivensiz yokuşlar görebilirsiniz. Ufaklı böyle büyüklü koylara açılıyor bunlar. Evet, yoluma devam ederken yürüyüş sırasında hemen sağda şöyle bir ormanla karşılaştım. Levent Lavie Kovus korusuymuş burası. Manzarayı görmek istiyorum. Ormanlık alandan Madame Marta koyunun görebiliyorsunuz ne kadar uzun olduğunu. Burgazada'nın merkezi bu tepenin arkasında kalıyor. Takip ve beğeni yapmayı unutmayın. Videoyu beğenin. Hype özelliğini muhakkak kullanın. Teşekkür ederim. Mesela buradan şöyle bir yere çıkıyor bakın. Biraz dik. Buradan sonrası inilmez ama ya. Sıkıntı. Bayağı yüksekmiş. Harika. Bakar mısınız arkadaşlar? Küçücük bir koy var şurada. İşte söylemek istediğim buydu. Böyle küçük yollar görürseniz yol kenarında ormana inen şöyle küçücük koylarla karşılaşabilirsiniz. Ama burası tabii biraz dik. Buradan nasıl inmişler? Bir şekilde inmişler şu kenarlardan. Çok güzelmiş. Evet, Kalpazankaya plajına yaklaştık. Ana yemek dışındaki içeceklerinizi ve yiyeceklerinizi aşağıdaki sahil büfeden alacaksınız. Burada ise sadece ana yemekler var. Sahile iniş ayırmışlar. Şöyle ileride restoran bölümü var. Onu sonradan çekeriz. Burada restoranlar için aşağıya da bölmeler yapmışlar. Ben yıllar önce gelmiştim bu restorana. Bir şeyler yemiştim. Güzeldi, keyifliydi. Şöyle bir manzara hemen önümüze doğru açıldı. Merdivenlerle güzelce burayı hareketlendirmişler. Hemen şurada böyle bir seyir alanı var. Bakın orayı göstermeden olmaz. Buraya şöyle bir tabela koymuşlar. Harika. Şeyi de güzel. Salı günü olmasına rağmen doluluk oranı da güzel. Buranın dokusu güzel. Silüeti güzel çünkü bu kayaların, tepelerin oluşumu, virajlı yapısı, küçüklüğü çok güzel bir atmosfer oluşturmuş burada. Yani manzara açısından zengin bir yer olduğunu söyleyebilirim. Çok güzel değil mi? Manzarası güzel buranın arkadaşlar. Güzel bir büfe yapmışlar. Ahşap platformlarla yine kayaların üstünü kapatmışlar. İleride kayalıklar da var. Şöyle aralara güneşlenmelik yerler var. Burası daha çok bir aile işletmesi gibi, ailelerin kullandığı bir alan gibi. İbrahim Bey'den sağ olsun müsaade istedik. Çok güler yüzlü karşıladı beni. Giriş ücreti yok. Bunu söyleyebilirim. İnsanları rahatsız etmeyecek, gürültü yapmayacak şekilde buraya gelip sandalyenizle sahilden faydalanabilirsiniz. Bu çok güzel bir detay. İnsanlara müsaade ediyor musunuz? Halka açık bir yer mi dedim. Tabii dedi. Yani o kadar normal, güzel bir dille ifade etti ki bunu. Gelebilir dedi. Ama dedi şemsiye kullanmak isterse, minder kullanmak isterse dedi. İkisi 400 liraya kiralıyoruz. Yani minder 200, şemsiye 200 şeklinde. Dolayısıyla hani buna göre hizmet almak isterseniz faydalanabilirsiniz. Menü fiyatlarını da istedim İbrahim Bey'den. Bakın arkadaşlar şöyle yavaşça indirerek aşağıya göstereceğim. Okursunuz siz.
Oldukça da temiz görünüyor. Çok fazla görüyorsunuz arkadaşlar. Minderler, şemsiyeler dip dibe değil. Zaten hemen kısa bir sahil. Şurada bitiyor. Burada şöyle beton bir iskele çıkarmışlar. Buradan rahat bir şekilde denize girebilirsiniz. Bu bölgede deniz ayakkabısı ya da terliği kullanmanız sizin için çok daha iyi olur. Muhtemelen Burgazada'dan şeyler var buraya. Servisler falan var. Servisle getiriyorlar hani kolay gelmeniz için, dolmuşta taksiyle uğraşmamanız için. Burada böyle yüksek kayalıkların olduğu bir koy burası. Biraz derin seviyesi çekilince ortaya kayalıklar da çıkmış. Böyle bank falan koymuşlar. Banka o kadar güzel bir yere yapmışlar ki. Şu tarafa mı oturup dondurmamı yiyeyim? Bu tarafa mı oturup dondurmamı yiyeyim? Yürümek istiyorum oraya doğru. Beraber gidelim şöyle gelin. Yani bakın. Burada böyle ulaşabileceğiniz alanlar var. Plajın bu kısmını yürüyelim beraber. Plajın hemen arka tarafında da yine şöyle daha küçük çakıllardan oluşan öyle bir plaj kısmı var. Buraya da kullanabilirsiniz dilerseniz. Ama burada denize girmesi bu alanda biraz daha zor olacaktır. Kayalık çünkü. Ön taraf daha güzel. Ama manzarası gerçekten eşsiz. Çok farklı bir yermiş. Bak midyeyi çıkarmaya çalışıyor karga. Yukarı çıkıp aşağıya atacak şimdi onu. Yükseğe çıkıp midyeyi taşın üstüne bırakıyor. Atıyor ki kırılsın diye. Ormanın içine doğru bir gidiyor millet ama orada nereye gidiyorlar tabi onu bilmiyorum. Evet bakın Kalpazankaya plajını bitirip biraz yürüdükten sonra böyle 50-100 metre kadar şöyle çok güzel ormanın içinde böyle bir alanla karşılaşıyorsunuz. Burayı da kullanabilirsiniz. Yani denize girecek alan oldukça fazla. Hatta bu yol şöyle ileri doğru gidiyor. Sahil boyu. Acaba kendimize göre güzel bir koy bulabilir miyiz diye bir yürüyüş yapabilirsiniz. Bence var. Bakın bu yangın sebebi işte. Güneşin altında. Buyurun ben diyor çakmak. Sizde dondurmanın topu ne kadar? 70 lira. 70 lira. Ben buradan yavaş yavaş çıkayım. İbrahim Bey çok teşekkür ederim. Kolaylıklar dilerim size. Çok sağ olun. İbrahim Bey ısrarla su vereceğim dedi. Çok teşekkür ederim. Evet her gittiğimiz yerden bir tane su alıyoruz zaten. Günlük su ihtiyacımızı da böyle bu şekilde gidermiş oluyoruz. Restoranın manzarası, görüntüsü bu şekilde. Şöyle denize karşı yemeğinizi yiyebilirsiniz. Bu Burgazada'da da gelebileceğiniz güzel restoranlardan biri. Yani ben geldiğimde güzeldi. Hizmeti, servis de güzeldi. Kalpazankaya'ya girdikten sonra burada yol bitiyor. Başka yol yok arkadaşlar. Şuradaki saatlere ayak uydurup geri dönmeniz lazım. Fiyatlar da burada yazıyor. Bakın Kalpazankaya'dan geri dönüş saatleri. Yolcusunu bıraktı. Oradan geri dönüyor. Ben de şimdi buna bineceğim. 10-15 dakika bekledikten sonra sürmüyor bile. Hemen elektrikli dolmuşlar geliyor. Burada akbil kullanabilirsiniz. 92.54 lira. Nakit ne kadar? Nakit geçmiyor. Geçmiyor. Ha tamam. Kredi kartı 160 lira. Ha, kredi kartı 160. 2 katı neredeyse. Evet. Aylık abonman varsa 7 kredi. Burgazada'ya gelip de şöyle deniz kenarından dolmuş keyfi yapmazsanız olmaz. Açık dolmuş çünkü. Hava güzel. Sohbet ede geze geze, izleye izleye şöyle içinizi rahatlata dolaşabilirsiniz Burgazada'yı. Şimdi arkadaşlar merkeze geldim. Tekrar size meşhur bir pastane göstermek istiyorum. Ergün Pastanesi. Bakın hemen iskelenin karşısında. Burayı niye gösteriyorum? Buranın çilekli milföyü pastası çok meşhur. Şöyle fiyatlarını göstereyim size. Kuyruk var. Kolay gelsin. Sadece çilekli, muzlu yok değil mi? Maalesef çilekli vişneli var. Çilekli ve vişneli. Tamam. Vişne sevmez o. Ben paket rica edeceğim bir tane. 230 değil mi? Evet. Tamam. Pastamızı da aldık. Teşekkür ederim. Neden bir tane aldım? Çünkü ben yemiyorum. Tuğçe Hanım'a aldım. Bayılır o böyle şeylere. Şimdi elimiz boş dönmeyelim değil mi? Minnoş faremiz yesin tatlısına. Tatlı canavar. Umarım Burgazada videosunu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ben çok keyifli vakit geçirdim bugün. İyi de yürüdüm, iyi de yoruldum. Bakalım haftaya nerede olacağım? Şimdiden ben de merak içindeyim. Hepinizi çok seviyorum. Haftaya görüşürüz. Hoşça kalın.